Bu çocuklarda çok garip bir şey var. Bakalım bu garip olan şey neymiş ve nasıl ortaya çıkmış? Gelin başlayalım. Margaret ve ben yakın arkadaşları olan Ellie ve Thomas ile ayrıyeten onların iki küçük çocuğu olan Spencer ve Lucy ile hafta sonu gezisine çıkar. Bir gün ormanda gezerlerken mağara şeklinde bir yer bulurlar. Daha sonrasında hepsi bir içeriye girerler. Aileler kendi aralarında konuşurken bir anda çocuklar gözden kaybolur. Fakat endişe edilecek bir durum yoktur. Çünkü birkaç saniye sonra onları bulurlar. Çocukların elinde ölü kuş yavruları vardır. Thomas ise Spencer'a kuş yavrularını bırakmasını ister. Birkaç dakika sonra derin bir delikle karşılaşırlar. Çocuklar bu deliğe aynı anda parmaklarını uzatarak muhteşem derler. Hemen sonrasında ise Lucy'in burnu kanamaya başlar. Ailesi bu durum karşısında endişelenir ve oradan ayrılırlar. Akşam olur ve aileler bir masa üzerinde keyifle oyun oynarlar. Çocuklar ise yeniden ormana dönmek istediklerini söylerler. Ben ise Spencer'a dönerek ormanda işimiz yok, burada yapabileceğimiz bir sürü şey var der ve tam o esnada Spencer ona karşı garip bir hareket sergiler. Bu garip hareketi sadece Lucy fark eder ve kardeşinin elini tutarak onu sakinleştirir. Uyku vakti geldiğinde çocuklar Ben ve Margaret'ın evinde kalırlar. Sabah olduğunda ise çocukların ailesi işe gitmiştir. Margaret çocukları kontrol etmek için odaya girdiğinde onları bulamaz ve panikler. Daha sonrasında bu durumu Ben'e söyler. Ben çocukların göle gidebilme ihtimalini düşünerek ormana giriş yapar. Daha sonrasında Lucy'in yerde bir eşyasını bulur ve izlerini takip ederek dün girmiş oldukları mağaraya ulaşır. Ben hemen bu mağaraya girer ve onları aramaya başlar. Ben birkaç dakika sonra çocukları görür. Çocuklar mağaradaki büyük çukurun hemen yanındadır. Ben onlara yaklaşarak burada ne yaptıklarını sorar. Çocuklar ise ona dönerek aynı anda muhteşem kelimesini bir kez daha söylerler. Ben ne demek istediklerini anlamaz ve hemen oradan uzaklaşmalarını söyler. Fakat çocuklar onu dinlemez ve arkalarını dönüp derin çukura atlarlar. Ben bu durumda çaresiz ve üzgün şekilde eve doğru geri döner. Tam o esnada eşi arar ve kötü haberi verecekken çocuklar bir anda kendi ailesinin kaldıkları evden çıkarlar. Ben onları gördüğü esnada öylesine şaşırır ki zaman onun için birkaç dakikalığına yavaşlar. Ben böylelikle çocuklarda doğaüstü bir gücün olduğunu anlamaya başlar. Çocuklar evin yakınında oyun oynarken ben onların yanına gider ve sabah ormandaki mağaraya gidip gitmediklerini sorar. Çocuklar ise kendi aralarında garip bir dille konuşurlar. Ben yeniden aynı soruyu sorar. Lucy ise evet gittik fakat bizi ailemize ispiyonlamazsan seviniriz der. Spencer ise o esnada Ben'in arkasında tahta oyuncaklarla oynamaktadır. Ben onu fark eder ve ayağa kalkıp bu saçmalığı kesmelerini ister. Hemen ardından Spencer'in burnu kanar. Ben daha sonrasında Lucy'ye döner ve onun da burnunun kanadığını görür. Ben bu durumdan korkar ve evine girer. Margaret ise eşinin o halini görünce hemen arkasından gider ve ne olduğunu sorar. Ben ona olan biten her şeyi anlatır ve o çocuklarda garip bir şeyin olduğunu söyler. Margaret ise son zamanlarda kendini nasıl hissediyorsun diye sorar. Yani bu şu anlama gelir. Son zamanlarda kendini psikolojik olarak kötü hissediyorsun ve bu tarz şeyler görüyorsun. Margaret kocasının anlatmış olduğu hiçbir şeye inanmaz. Ben daha sonrasında dolabından psikiyatrik bir ilaç alır ve içer. Tam o esnada arkasında Lucy belirir ve Ben ondan korkar. Lucy onunla oyun oynamak istediklerini söyler. Ben ise ne oyunu diye sorar. Daha sonrasında pencerede Spencer belirir ve çarpı işaretinden gülen yüz yapar. Ben bu olan bitenden zaman geçtikçe korkmaktadır. Fakat bu olayları birine anlatırsa ona deli damgası vuracaklardır. Bu yüzden eşi dışında kimseye anlatmaz. Birkaç dakika sonra Ben ve çocuklar dışarıya çıkar. Lucy Margaret'ın arkasına geçer ve elindeki mızrağı havaya kaldırarak Ben'e seslenir. Ben ise panikleyerek onu durmasını söyler. Margaret ve Ellie ise hemen arkalarını dönerler fakat Lucy onları görmeden hemen mızrağı yere indirir. Daha sonrasında Spencer Ben'e psikiyatrik haplarını gösterir. Lucy ise o esnada bir bira açar ve babasına vermek ister. Ben bu içkinin içinde hap olduğunu düşünerek hemen bardağı vurarak yere döker. Thomas ne olup bittiğini anlamaz ve sinirlenerek senin problemin nedir der. Ben ise Spencer'a dönerek elindeki hapları göstermesini ister. Spencer ise ses vermez. Ben daha sonrasında onun elindeki hapları alır ve ailesine gösterir. Spencer ise ağlayarak ben onları şeker sanmıştım der. Ben ise bizimle dalga geçiyorlar. Bu ilaçları sana vererek öldürmeyi planladılar der. Tüm herkes Ben'e şaşkın gözlerle bakarken Lucy ve Spencer ise gülümsemektedir. Bu sahne beni çocuklardan epey bir ürküttü. İleride çocuk yapıp yapmamayı yeniden gözden geçirmem gerekiyor.
Ben daha sonrasında çocukların sabah mağaraya gittiklerini söyler. Margaret ise kocasının bu cümlesine katılarak doğru olduğunu belirtir. Daha sonrasında aileler birbirleriyle tartışmaya başlarlar. Thomas, çocukları size güvenerek teslim ettik. Fakat böyle bir karar vermemiz yanlışmış der. Olaylar daha da karışır ve ben, çocuklarınızı başkalarına bırakıp dörtlü yapmaya devam edebilirsiniz der. Bu cümle çok ağır olur ve hemen ardından Ellie şunu söyler. Margaret bir çocuk istiyor ama bu çocuğu senden mi istiyor bilemem der. Bu ahlaksız cümleden sonra Margaret Ellie'ye bir tokat yapıştırır. Ben daha sonrasında evine gider ve kafasını dinlemek ister. Fakat çocuklar onu rahat bırakmaz. Spencer eline demir bir kürek alır ve Ben'e vurur. Ben ise bu küreği onun elinden almak isterken yanlışlıkla Spencer'in karın boşluğuna iktirir. Spencer bu durumda nefes alamaz ve yere yığılır. Hemen sonrasında ailesi gelir ve tüm çabalara rağmen onu kurtaramazlar. Thomas bu olay sonrasında polisi arayarak oğlunun bir adam tarafından öldürüldüğünü söyler. Ben eşine kendisinin suçlu olmadığını ve bu durumun çocuklar tarafından planlandığını göstermek için onu mağaraya götürür. Ben ve Margaret mağaradaki çukurun yanına gelirler. Ben, çocuklar tam buradan aşağıya atladılar. Fakat garip bir şekilde ailelerinin yanından çıktılar der. Margaret bu saçmalığı daha fazla dinleyemem der ve evine geri döner. Lucy ise babasına ormanda bir şey göstereceğini söyleyerek onu ormana çeker. Margaret eve döndüğünde Ellie'ye seslenir fakat ondan ses gelmez. Margaret daha sonrasında onların odalarını gezerken Ellie'yi kanlar içinde yerde bulur. Ellie orada hayatını kaybeder. Hemen sonrasında Spencer gelir. Spencer'ın şimdiki hedefi ise Margaret'tir. Margaret bu vahşetin çocuklar tarafından yapıldığını fark edince ondan kaçmaya başlar. Birkaç dakika sonra Lucy kanlar içinde eve gelir ve Margaret'e oyun oynamak istediğini söyler. Margaret bir şekilde evden çıkar ve karşısına bir anda polis dikilir. Margaret içeride çok kötü bir şeylerin olduğunu söyler. Polis ise kontrol etmek için içeriye girer ve birkaç dakika sonra çıkar. İçeride çok kan olduğunu söyleyen polis, Margaret'a polis binasına gideceklerini söyler. Fakat tam o esnada polis içeriye doğru çekilir. Margaret ise arabasına ulaşmıştır. Tam kapıları açacağı esnada Lucy'nin sesini duyar ve arabanın altına girer. Bu sahne bana saçma geldi. Çünkü anahtarı takmayı başarıp kapıyı açabilecekken sesleri duyunca arabanın altına girmesi hataydı. Arabanın altında birkaç dakika geçiren Margaret çocukların gittiğini görünce hemen arabaya biner. Tam gitmek üzereyken karşısına kocası Ben çıkar. Ben tuhaf şekilde yürüyerek eve girer. Margaret ise peşinden giderek buradan gitmeleri gerektiğini söyler. Fakat Ben hayır, tam olarak buraya yerleşmeliyiz der. Ben için her şey normalleşmiştir. Çünkü mağaradayken çukurdaki parlak ışıktan o da etkilendi. Margaret bu durumun farkına varınca kocasının omzuna bir bıçak saplar. Hemen sonrasında koşarak merdivenlere ulaşır ve tam inerken çocuklar ayağına bir engel takarak onu düşürürler. Daha sonrasında ise onu ve diğer tüm ölenleri mağaraya taşırlar. Margaret mağarada gözlerini açar ve çocukların ölenleri çukurdan aşağıya attıklarını görür. Bu durum karşısında cesaretini toplayan Margaret çocukların üzerine koşarak onları çukura ittirir. Margaret daha sonrasında evine geri döner ve arabasına binerek oradan uzaklaşır. Fakat önüne bir anda kocası ve çocuklar çıkar. Margaret gözü dönmüş bir şekilde arabayı onların üzerine sürer ve film orada son bulur. Sonu çok anlamsız ve saçma olsa da filmin geneline bakacak olursak güzeldi. Ben bu filme 10 üzerinden 7 veriyorum. Sizler de yorum kısmında oylamayı unutmayın. Sonraki seansta görüşmek üzere, hoşça kalın.